Merhaba, kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle aklınızdaki kişi ve üçüncü kişi açılımı yapacağım. Aklınızdaki kişiyle aranızda bir üçüncü kişi varsa bu video sizler içindir. Kanala destek için kanala abone olup beğeni ve yorum bırakıp videoyu hype edebilirsiniz. Güzel olumlu enerjileri üzerinize çekebilmek için yorumu aldım kabul ettim yazabilir. Olumlamalar sayı sekansları kullanabilirsiniz. Özel bakım içinse Lenora Tarot Astro Instagram adresinden mesajınızı atabilirsiniz. Bakalım aklınızdaki kişiyle üçüncü kişinin hayatlarında neler oluyor? Aklınızdaki kişi açılımlarını her sabah saat 8'de yapmaktayım arkadaşlar. Dilerseniz o videoyu da izleyebilirsiniz. Üçüncü kişi açılımları yine sabahki videonun devamı niteliğinde ekstradan üçüncü kişi problemi olanlar için bir açılımdır. Fırsat oldukça üçüncü kişili açılımlarını da yapmaktayım. Lenora Tarot Astro olan kanalımda da burç videolarını koymaktayım. Oradan da burç videolarını takip edebilirsiniz. Güncel videolardan haberdar olabilmek için de bildirimlerinizi açık tutabilirsiniz. Bakalım neler oluyormuş hayatlarında. Şöyle bir bakalım. Kolektif bir bakım ve zamansız zamana. Burası sizin aklınızdaki kişi. Burası da sizin üçüncü kişiniz. Yani siz izleyicisiniz. Burası da size göre sizin üçüncü kişiniz. Genel olarak hayatlarında neler oluyor? Bunlara şimdi bakacağım. Aklınızdaki kişi güce ve başarıya daha çok odaklanmış. Eğer ki aklınızdaki kişinin bir ebeveynlik sorumluluğu da varsa, yani bir baba figürü olabilir veya kendi babasıyla alakalı bazı mevzular olabilir. Bu gibi durumlardan da bahsediyor arkadaşlar aklınızdaki kişinin hayatında. Evet, bir konuyla alakalı da bir aydınlanma yaşamış. Daha önce farkına varamadığı, yanıldığı, anlayamadığı bazı konularla ilgili de bir aydınlanma yaşıyor şu an. Hayal kırıklığı yaşadığını burada görmekteyiz. Beklediği bir durum boşa çıkmış. Bir şeyler istediği gibi gitmemiş aklınızdaki kişinin. Ve kendi kontrolü dışında da bazı durumlar gelişmiş ve bunun sonucunda bayağı büyük bir yıkım aklınızdaki kişi şu an hayatında söz konusu. Evet, bazı dilekleri var. Olmasını istediği, dilediği, beklediği bazı durumlar var. Bununla alakalı da şanslı bir zaman diliminin gelmesini bekliyor. Yani diyor ki keşke bir şans yakalasam. Keşke şanslı bir zaman dilimine girsem. O fırsatı yakalasam. Her şey benim istediğim gibi olsa diyor. Ama sürekli dediğim gibi şu an için yaşadığı tek şey hayal kırıklığı. Evet, her şey kendi kontrolü altında olsun istiyor. Aklınızdaki kişi herkese ayrı davranıyor olabilir arkadaşlar. Yani mesela örnek veriyorum. Üçüncü kişiye ayrı davranıyordur, size ayrı davranıyordur. Biraz maskeli bir davranış biçimi sergilediği söz konusu. Yani herkese aynı ayrı oynuyor derler ya, öyle bir durum var yani. Bu kişi evet bir şeyleri kontrol altında tutabilmeye çalışıyor. Kendi istediği şekilde, kendi istediği yönde gitsin istediği için sanki böyle kontrol altında tutma çabasıyla herkese farklı konuşuyor, farklı davranıyor. Böyle bir takım durumlar söz konusu arkadaşlar. Ve yine o etrafında olup biteni denetlediği ve kendi attığı adımları da dikkatlice, temkinlice attığını burada görüyoruz. Özellikle de bilinmeyenin yarattığı endişeler ve korku üzerine aklınızdaki kişi şu an ekstradan bir temkinli davranıyor ve var olan durumu, süreci kontrol altında tutmaya çalışıyor. Yani diyor ki eğer ki kontrol altında tutabilirsem en azından daha fazla hayal kırıklığı yaşamam. Böyle bir yaklaşım açısına girmiş aklınızdaki kişi. Peki üçüncü kişinin hayatında ne oluyor? Üçüncü kişi de bilinçaltındaki korkularla sınandığı bir dönem içerisinde. Bazı içinde böyle büyük bir büyüttüğü aslında nefret duygusu da var üçüncü kişinin. Bazı konular bu kişiyi sinirlendirmiş, hırslandırmış, öfkelendirmiş arkadaşlar. Bazı gizli istek ve arzular içerisinde karanlık yanlarıyla yine sınav veriyor üçüncü kişi. Üçüncü kişinin bir ailesi varsa, örnek veriyorum, aklınızdaki kişiyle bir ailedir veya farklı biriyle evlidir, bir ailesi vardır ekstrada. Neticede eğer ki herhangi bir şekilde bu üçüncü kişinin ailesiyle alakalı da sanki mevzular şu an gündeminde.
ailesiyle ilgilenmesi gerektiği, aile bireyleriyle alakalı bir takım değişimlere gidildiği, aile içi değişimlerin yine yaşandığı, mevzuların gündemde olduğu, sorunların çözülmeye çalışıldığı bir durum söz konusu. Üçüncü kişinin hayatında. Ve kendi içine döndüğünü burada görüyoruz. Üçüncü kişinin. Yani kendi içine çekilmiş, gizli gizli sanki planlar yaptığı, kendince kararlar almaya çalıştığı ama bunu dışarıya pek de yansıtmak istemediği, ser verip sır vermesi tarzında bir durum var ya, işte öyle bir durum söz konusu. Kendi içine dönmüş, sanki kendince bazı planlar yapıyor, bazı yol, yöntem, strateji gibi durumlarla ilgili düşündüğünü burada görüyoruz. Üçüncü kişinin. Evet, yani ne yapmalıyım, ne etmeliyim, hangi yoldan gideyim gibi böyle kendince sanki bir çıkış, bir yöntem, bir strateji geliştirdiği bir dönem içerisinde üçüncü kişi. Ve çaresizlik enerjisi içerisinde. Olmasını çok istediği, umut ettiği bir konuyla ilgili üçüncü kişi yıkıma uğramış. Ve uğradığı bu yıkımdan sonra da umudunu yitirdiğini görüyoruz. Bir çözüm yolu, bir çıkar yol bulamadığı için çaresizlik enerjisi içerisinde bu duruma karşı büyük bir kin, nefret durumu söz konusu üçüncü kişide arkadaşlar. Yani çaresizlikten ötürü kızgınlığı sanki daha da çok büyüyor bu üçüncü kişinin. Devam edelim bakalım. Katina destekli bir açılım arkadaşlar. Zamansız zamana ve kolektif bir bakım. Uyumlanıyorsanız izleyebilirsiniz. Uyan kısımları alın, kabul edin. Uymayanları da evrene gönderin gitsin. Evet, şimdi genel olarak aklınızdaki kişi, üçüncü kişinin hayatında neler oluyor? Bunlara bakacağım. Sonrasında da aklınızdaki kişinin size karşı bilinçaltında ne var, size ne söylemek ister? Bunlara da bakmış olacağım açılımın sonunda. Devam edelim bakalım. Klasik tarotları da açıyoruz. Aklınızdaki kişinin hayatında başka neler oluyor? Üçüncü kişinin hayatında başka neler oluyor? Şimdi aklınızdaki kişi diyor ki artık ben bir seçim, bir tercih yapmalıyım. Evet. Sıkı sıkıya tutunduğu, değişime böyle kendine cesaret edemediği, hayatında değiştirmeye cesaret edemediği bir konu ve bir mevzuyla alakalı, yani artık bir tarafa bir şeyleri arkada bırakması gerektiğiyle alakalı şu an aklınızdaki kişinin ciddi bir biçimde düşündüğünü görüyoruz. Diyor ki evet, bir seçim, bir tercih yapmam lazım ve bunu aşktan yana yapmak istiyorum diyor arkadaşlar. Ama diyor ki doğru anı, doğru zamanı bekliyorum. Olmasını istediğim dileğim var. Burada da söylemişti yıldızlar kartında. Ve kontrol kartında da aklınızdaki kişinin kontrollü, temkinli hareket ettiğinden bahsetmişti. Herkese ayrı oynuyor demiştim. İşte bu anlamda bu kişi diyor ki kendime olan o özgüvenim geldiğinde, kendimi harekete geçmeye hazır hissettiğimde bu adımı atacağım. O zaman bir şeylere ya da artık birine arkamı dönerek diğer tarafa, diğer kişiye ya da diğer yere doğru harekete geçeceğim diyor. Evet, aklınızdaki kişinin bazılarında bir yol durumu da olabilir. Bir mesafe, bir yol kat etmesi gibi bir mevzu da olabilir arkadaşlar. Bu da var. Yine mecazi anlamda artık bir şeyi veya birini geride bırakıp başka bir kişiye, başka bir yere doğru yönelme isteği. Bununla ilgili sadece aklınızdaki kişi biraz sağlamcı olduğu için doğru anı kolluyor. Diyor ki ben uğramış olduğum bu hayal kırıklıklarına, bu hayatımdaki bu üzüntülü, bu kederli durumu şifalandırmak istiyorum. Bir şeyler artık netleşsin. Daha böyle karanlık döngüden çıkıp daha böyle pozitif bir sürece gireyim. Yine sevileyim, sayılayım. Tekrardan huzurum, neşem yerine gelsin. Mutluluk olsun, huzur olsun dediği bir durum var. Yani mutluluk ve huzur isteği var ve tekrardan şansın ondan yana olmasını, dileklerinin, isteklerinin olmasını, bunları umut ediyor. Hayatımda artık bir şeyler şifalansın ve daha güzel bir döngüye gireyim diyor. Böyle bir umudu var kendince aklınızdaki kişinin arkadaşlar. Peki üçüncü kişinin hayatında neler oluyor? Üçüncü kişi baya o da yine bir karar almaya zorlandığı, özellikle de hayat tarafından sanki bir karar vermeye itelendiği bir döngü yaşıyor. Ama
bu döngü, bu alması gereken karar ya da değiştirmesi gerektiği bir görüşü varsa, bir konuyla alakalı inat ediyorsa mesela, o konuyla ilgili artık fikrini değiştirmesi gerektiği, farklı düşünmesi gerektiği ya da farklı bir çare çözüm düşünmesi gerektiği noktasında hayat tarafından iteleniyor bu üçüncü kişi arkadaşlar. Bu durumda bu kişi üstünde büyük bir ağırlık ve stres yaratıyor şu an. Sürekli bir şeyleri ertelemeye gidiyor olabilir. Özellikle de aile bireyleri, aile içi düzen değişimi gibi konularda sanki şu an için bu kişi sürekli bir erteleme durumu içerisinde. Hayat tarafından zorlanıyor ama hala ertelemeye devam ediyor. Üçüncü kişi şunun farkında. Diyor ki sağlam bir başlangıç yapmak zorundayım hayatımda. Somut, sağlam bir başlangıç yapmam gerekiyor diyor. İçe döndüğünde, kendi iç sorgusunu yaptığında, bir şeyleri gözden geçirdiğinde, düşündüğünde diyor ki sağlam bir başlangıç yapmalıyım hayatımla ilgili. Evet, bundan bahsediyor. Özellikle de maddi konularla alakalı kendini üçüncü kişi sağlama almak istiyor olabilir arkadaşlar. Evet, diyor ki hayat tarafından tekrardan işte bir şans yakalamak, tekrardan bir şeylerden keyif alacak bir duruma gelebilmek, yaptığım planların işlemesi, benim lehime olması ve bir başarı elde etmek. Bunlardan bahsediyor. Diyor ki kendimi hem maddi olarak böyle bir sağlama almalıyım hem de her şeyde istediğim gibi olmalı. Yani planlarım doğrultusunda bu saatten sonra bir şeyler ilerlemeli. Benim istediğim şekilde gitmeli dediği bir durum var. Bu fikirleriyle alakalı da yani şu kafasında kurduğu, yaptığı o planlarla alakalı da yine bir başlangıç yapma yani bir harekete geçme durumu var. Üçüncü kişide. Peki Katina kartlarımızı da açalım. Katinalar bakalım ne diyor. Sonra da aklınızdaki kişi ne söylüyor ona bakacağız. Evet, şu an aklınızdaki kişi için kartları açıyorum. Sonra da üçüncü kişi için şimdi açacağım. Bakalım kartlar başka neler söyleyecek. Şimdi Katina şunu söylüyor aklınızdaki kişi için. Aklınızdaki kişi bir şans yakalamak istiyordu ve biraz açıkçası herkese ayrı oynuyordu, stratejik davranıyordu ya. Bir şans yakalamaya çalışıyordu. Aklınızdaki kişinin biraz şansının açıkçası kötü gitmesi, bir mutsuzluk halinin devam edeceğini söylüyor. Katina kartımız bu isteklerini, niyetlerini aklınızdaki kişinin gerçekleştiremeyeceğini ve denediği durumlarla alakalı da yine bir olumsuz netice ve sonuç alacağından bahsetti. Araya giren bazı üçüncü kişiler sebebiyetiyle de bir takım durumların aklınızdaki kişinin istediği yönde gitmemesi gibi bir durum söz konusu. Bunun yanı sıra aklınızdaki kişinin eğer ki çevresinde çok güvendiği, dostu olarak gördüğü birisi varsa bu kişiden de bir hile, bir darbe alacağını kartımız söylüyor. Arkasından aklınızdaki kişinin kuyusunu kazabilirler. Ve evet, aklınızdaki kişi sevilen, sayılan birisi olmak istiyordu ya hani bu konularla ilgili şifalandırmak istiyordu. Hayatını yoluna sokmak istiyordu. Zaten ne demiştik? Güç başarı odaklı. Başarı elde etmek istiyordu. Daha pozitif bir sürece geçmeyi arzuluyor ve istiyordu. Bu anlamda aklınızdaki kişinin istediği şeklinde olayların gerçekleşmeyeceğini bahsediyor. Kimsenin aklınızdaki kişiyi takmadığı, umursamadığı, önemsemediğinden burada kartımız bahsetti.
Aklınızdaki kişiye karşı büyük bir nefret ve güvensizlik duygusu söz konusu arkadaşlar ve aklınızdaki kişiyi silik bir karakter olarak tanımladı Katina kartımız. Peki üçüncü kişide başka neler var? Bakalım Katina ona neler söylüyor. Üçüncü kişinin tarafında da yine bir zarar görme meselesi var arkadaşlar. Özellikle de yine üçüncü kişinin de güvendiği hani bu benim iyi arkadaşım, iyi dostum dediği çevresinden bir arkadaşı belki hatta bir aileden birisi de olabilir. Bu kişiden bir zarar göreceğinden bahsetti kartımız. Üçüncü kişinin canını yakacak bazı bir takım olayların gerçekleşeceğini söylüyor. Dost kazığı ve yapılacak büyük bir kötülük durumundan bahsetti. Diğer kartımızda evet. Şimdi üçüncü kişinin başını belaya sokabilecek bir kadın faktöründen bahsediyor. Örnek veriyorum. Üçüncü kişinin kendince yaptığı planları, programları vardı ya bunları gidip söyleyebilir. Bunları açığa çıkartabilir. Böyle bir durum olabilir bu üçüncü kişinin hayatında. Biraz üçüncü kişinin başını belaya sokabilecek çok konuşkan bir kadın durumundan bahsetti. Evet, başını belaya sokabilecek bazı durumların, bazı olayların patlak vereceğini söylüyor üçüncü kişiyle alakalı. Evet ve bunun yanı sıra üçüncü kişinin büyük bir kalp kırıklığı içerisinde olduğu ve bu konuyla alakalı da gerçekten canının sıkın olduğundan bahsediyor. Yeni biriyle tanışma ihtimalinin de olası olduğundan bahsetti Katina kartımız. Yani aşk hayatıyla alakalı yeniden bir aşk durumunun hayatında canlanması, tekrardan bir aşk durumunun bu kişinin hayatına gelmesi söz konusu. Ama yaralanmış bir kalp durumundan bahsetti üçüncü kişinin tarafından. Peki aklınızdaki kişinin size karşı bilinçaltında ne var? Size neler diyecek bir bakalım. Size şöyle söyledi. İşini şansa bırakmış ve evrene müdahale edip ikinizi bir araya getireceğini umuyor. Bakınız zaten ne dedik aklınızdaki kişinin planları uymuyor, işlemiyor. Bir şeyler yapmaya çabalıyor bu kişi ama sürekli bir aksilik, bir kazık yeme durumları, dost gördüğü kişilerden bir darbe yemesi, bir şeylerin istediği gibi gitmemesi, kötü şans gibi durumlar vardı aklınızdaki kişinin hayatında. O yüzden sizinle olan durumu da şansa bırakmış. Yani bir şeyler yapmaya çalışıyorum ama sürekli hayal kırıklığına uğruyorum. Sürekli bir şanssızlık durumu söz konusu diyor hayatımda ve artık işinizi hani biraz daha kadere bırakmış arkadaşlar aklınızdaki kişi. Peki size ne söylemek ister? Hemen buna bakalım. Sadece hani tekrardan bir araya geleceğinizi umut ediyor ama hani umut etmekle şu an için yetinmeye çalışıyor. Çünkü bir şeyler istediği gibi olmuyor aklınızdaki kişinin. Peki ne dedi bu kartımız? Gitme desem ya da ben kalsam çok mu zor? Bunları söyleyebilmek, yapabilmek benim için çok zor. Aklınızdaki kişiyi çaresiz enerjilerde verdi arkadaşlar. Ne gidebiliyorum ne kalabiliyorum dedi işin özeti. Peki soru cevap kartlarımızdan da bir açalım. Bakalım kartlar ne diyecek. 3 tane kart alıyorum. Bu kartlardan birini seçebilirsiniz arkadaşlar. Bakalım kartlar neler söyleyecek. Nasıl ipuçları verecek ona bakalım. Birinci kart, ikinci kart, üçüncü kart. Bakalım neler diyor kartlarımız size. İlk kartla başlıyorum. Aşk kapını çalıyor dedi. İlk kartı seçenleriniz varsa. Aşk kapını çalıyor diyor. Peki diğer kartım, ikinci kartım. Ondan sana hayır yok dedi. Üçüncü kartım. Mutlu bir yuva senin de hakkın diyor. Peki bu açılımdan sonra size vermemiz gereken mesaj ne? Onu da hemen alalım. Mesajımız diyor ki olduğu gibi
Ona kendisinin en iyi versiyonu olması için ilham veriyorsunuz. Ancak onu farklı bir kişiye dönüştürmeye çalışmadığınızdan da emin olun. Şimdi arkadaşlar, aklınızdaki kişiyle evli olabilirsiniz, olmaya da bilirsiniz. Buradaki olay diyor ki aslında siz onun değişmesinde, dönüşmesinde, kendisinin en iyi versiyonu olmasında bu kişinin hayatında bir yol gösterici faktörsünüz. Bundan bahsediyor. Ama diyor bu kişi, hani ana karakter olur ya herkesin böyle bir kendince, tamamen de değiştiremezsiniz. Bundan bahsetti. Kendinin en iyi versiyonu olabilir mi? Sizin sayenizde evet. Ama tamamen de değişmez. Peki, diğer kartımıza hemen bakalım. Bu açılımdan sonra size vermemiz gereken bir olumlama mesajı nedir? Ona hemen bakalım. Şansımıza bakalım hangi olumlama mesajı gelecek sizin için. Şöyle yaptım. Kartları bir tanesini alıyorum. Bakalım ne geldi şansımıza. İyi dostluklar için bir mıknatısım. Yani şöyle, özellikle de neden benim hep çevremde kötü insanlar var? Niye sürekli ben zarar görüyorum? Ya da yani bu tarz düşünceleriniz varsa arkadaşlar, bu tarz bir tutum içerisindeyseniz, biraz kendinizi çıkmaz hissediyorsanız bu anlamda, bu olumlama mesajını çalıştırabilmek için kendinize sesli olarak söyleyebilirsiniz. Yoruma da bırakabilirsiniz. Mesajımızı tekrar okuyorum. İyi dostluklar için bir mıknatısım. Yani bu mesajı çalıştırırsanız iyi insanları etrafınıza çekersiniz. Evet, açılımımız bu kadardı. Kanala abone olup beğeni ve yorum bırakabilirsiniz. Bir sonraki videoda da görüşmek üzere. Hoşça kalın.